Bugün 41 yaşında olan bir dinleyicimiz 1997 yazında henüz 12 yaşındayken bu satırları günlüğüne yazmış. Bu anısını bizimle paylaşırken o yıllara ait hatıralarını da şöyle anlatmış. O zamanlar Karşıyaka başka güzeldi. Akşamları kordondan gelen deniz kokusu evlerin içine kadar girerdi. Sahilde gazoz şişelerinin sesi vapur düdükleriyle karışır. Komşular balkonlardan birbirine seslenirdi. Biz çocuklar seksek oynar, akşam olunca eve girmek istemezdik. Meğer o yazlar çocukluğumuzun kalbinde saklanmış, demiş. Ve birazdan okuyacağım satırlar, İşte o yaz defterine yazılmış o günlüklerden bir tanesi. 24 Temmuz 1997 Perşembe, Karşıyaka. Sevgili günlük, bugün hava yine çok sıcaktı. Annem pencereleri açtı ama içerisi fırın gibi. Babam akşamüstü denize gideriz dedi. Bütün gün onu bekledim. Okul tatilde ama sabahları erkenden kalkıyorum. Çünkü bizim sokağın manavı sabah bağırmaya başlıyor. Taze karpuz çıktı diye. O ses bile bana artık yaz demek. Öğlen arkadaşlarla sokakta seksek oynadık. Betül yeni aldığı topuklu terliklerle geldi. Hepimiz sırayla denedik. O kadar güldük ki. Elimizde cino, cebimizde bozuk para. Radyodan da MF çalıyor. Sanki tüm dünya bize ait gibi. Babam akşam eve gelirken bana küçük bir kaset getirdi. Mustafa Sandal'ın Gölgede Aynı kaseti. Walkman'im biraz bozuk ama dinlerken sanki Karşıyaka sahilinde rüzgar esiyor gibi hissediyorum. Ablam odasında Aşkın Nur Yengi dinliyor. Annem mutfakta eski bir film izliyor. Ev bizim mahalle gibi. Her köşesinden ayrı bir ses çıkıyor. Akşamüstü sahile indik. Güneş batarken denizin üstü turuncuya döndü. Çimlerin üstüne oturduk. Mısır yedik. Babam sessizce "Bu manzarayı unutma," dedi. O anda onu izledim. Elinde mısır. Denize bakarken gülüyordu. Sanırım o gülüşü hiç unutmayacağım. İçim kıpır kıpır oldu. Zaman dursun istemedim aslında. Çünkü yaşamak güzeldi. Devam etsin istedim. Rüzgar saçlarımı savururken düşündüm. Keşke babamla hep böyle otursak. Hep akşam denizi gibi gülsek. Şimdi pijamalarımı giydim. Pencereden içeri hala tuz kokusu geliyor. Gözlerim kapanıyor. Sanırım bu akşam çok mutlu uyuyacağım. İyi geceler sevgili günlük. Şimdi söz sizde. Sizin de 90'lardan ya da çocukluğunuzdan unutamadığınız bir anınız var mı? Belki bir şarkı, bir sokak sesi ya da eski bir yaz akşamı. Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki bir sonraki bölümde sizin hikayenizi okuruz. Bu hikaye Ruhunu Arayan Hikayeler kanalında geçmişe bir yolculuk. Sizden günlük sayfaları ya da o yıllara ait hatıralar geldikçe bu nostalji serisi hazırlanmaya ve büyümeye devam edecek. Videonun açıklama kısmında yer alan e-posta adresine paylaşmak istediğiniz anılarınızı veya defter sayfalarınızı bize gönderebilirsiniz. Belki bir gün sizin hikayeniz de bu ekranda canlanır. Anıların sıcaklığını seviyorsanız kanala abone olmayı, yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizden gelen her anıyla bu yolculuk Ruhunu Arayan Hikayeler kanalında yaşamaya devam edecek. Bir de 90'ları özleyen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.